Dostlar selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videomuzda göç sisteminden bahsedeceğiz. Göç sistemi geldi. Gördüğünüz gibi göç sisteminin hani ayrıntıları ne, nasıl göç edebiliriz, ne zaman geliyor bu göç sistemi falan filan. Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Fakat videonun asıl konusuna geçmeden hemen önce Telegram grubumuza katılmadıysanız Telegram grubumuzda her hafta çekiliş düzenliyoruz. Şu anda da 900 TL'lik bir paket çekilişimiz var. Telegram grubumuza gelebilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz de videonun sonunda like atıp yorum atarsanız da çok sevinirim dostlar. Şimdi gelin göçün detaylarına, ayrıntılarına hep birlikte bakalım dostlar. Şimdi oyun aslında en önemli mantık arkadaşlar ilk önce göç puanı. Göç puanı neye göre belirleniyor? Bakın gördüğünüz gibi 233 milyon 233.3 milyon göç puanım var gördüğünüz gibi. Bu göç puanı şurada dostlar. Şimdi benim CHP'm 658 milyon. Detaylara tıklıyorum buradan. Bu CHP'mden birlik gücünü çıkarttığım zaman benim göç puanım görünmüş oluyor. Yani göç puanı bu şekilde veriyor. CHP'nizden birlik gücünüzü çıkartıyorsunuz. Bu sizin göç puanı olarak belirleniyor arkadaşlar. Ya pardon yanlış yere tıkladım. Şimdi dostlar göç puanı belirlendi. Bu göç puanı ne demek oluyor? Şu demek oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada koltuk seviyeleri var. Mesela örnek veriyorum benim 233 milyon göç puanım olduğu için ben orta seviye koltuktayım. Mesela 0-195 arası normal, 237-300 milyon arası gelişmiş ve 300 milyondan artık nereye kadar çıkarsa o da premium demek oluyor. Peki bu koltuklar ne işe yarıyor? Gelin ona da bakalım. Dostlar şimdi gördüğünüz gibi bir sürü sunucu var burada. 16 tane sunucu var fakat sizde farklı farklı mesela 16 da olur, 32 de olabilir, 8 de olabilir. Yani bunu oyun belirliyor. Buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Fakat dediğim gibi bu koltuklar üstüne tıkladığım zaman şimdi dostlar normal göç yuvaları 60 tane. Yani 60 kişi bir sunucuya normal göç edebiliyor. 20 tane mavi koltuktan oyuncu göç edebiliyor. 5 tane mor koltuktan oyuncu göç edebiliyor ve bir tane de sarı koltuktan oyuncu göç edebiliyor. Bütün sunucuların kotası aynı arkadaşlar. Yani toplamda maksimum limit 86 tane oyuncu göç edebiliyor toplamda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunun haricinde eğer şöyle bir şey var. Sadece bu normal göç yuvalarına özel. Şimdi pazartesi, salı davet aşaması açılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela davet aşaması nasıl oluyor? Onu size söyleyeyim ilk önce. Şimdi başkan olduğunuz zaman eğer sunucuda başkansanız burada başkanın daveti diye bir özellik açılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Siz bu başkanın davetini başkan değilseniz göremiyorsunuz. Sizin yapmanız gereken normal oyuncuysanız ilk öncesinde ortalama 1-2 hafta öncesinden arkadaşlar gitmek istediğiniz sunucuyu belirleyeceksiniz ve oranın sunucu başkanına yani merkeze alan başkana diyeceksiniz işte böyle böyle ben sizin sunucunuza gelmek istiyorum. Kabul ederse pazartesi ve salı günü şu sol üstte UID'niz çıkıyor arkadaşlar sizin. Buna tıklıyorsunuz. Bunu başkana gönderiyorsunuz. Başkan da size şuradan UID'i yapıştırıyor bu şekilde. Tıkladığı zaman şu şekilde hani burada görünmüyor şu an kendi UID'im olduğu için ama sizde yani başkan görecektir illaki. Buradan davet et dediği zaman direkt sunucunuza davet ediyor sizi. Siz de ittifaktan çıkıp gitmek istediğiniz sunucuya gidebiliyorsunuz bu şekilde. Hatta bizim işte bu şekilde hani gelenler oldu bayağı bir. Var ve var 2 olarak devam edeceğiz biz. Bu şekilde bayağı kişi davet ettik. Şu anda 50 kişi falan geldi. Daha da gelecek. Toplamda hani biz 60-65 kişi falan göç alacağız. Fakat dediğim gibi şu mor koltuk ve sarı koltuk dolmayacak gibi görünüyor. O biraz üzüyor beni açıkçası. Onun haricinde şimdi son olarak da bir şey daha var arkadaşlar. Önemli bir özellik aslında. Şimdi şurada gösterdiğim gibi mesela normal göç yuvalara ortalama, yüksek göç ve özel göç var. Şimdi diyelim ki pazartesi, salı günü davet ettiniz fakat mesela buradan 5 kişilik yer kaldı. Buradan hiç kalmadı. Buradan da hiç kalmadı. Buradan da 50 kişilik yer kaldı diyelim, tamam mı? Burada ne oluyor? Pazartesi ve salı gününden sonra çarşamba ve perşembe günü 2 gün boyunca arkadaşlar hani normalde başkan davetiyle açılan göç çarşamba ve perşembe sadece normal oyuncular için hiç kimseden izin almadan sunuculara gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece normal ve normal oyuncu normal göç yuvası için. Yani bu mesela örnek veriyorum.
ortalamada bir göç koltuğunuz varsa, diyelim ki hani sizi davet etmediler sunucu başkanları falan, tamam mı? Siz mesela çarşamba ve perşembe günü gidemiyorsunuz. Ama mesela örnek veriyorum, diyelim ki 203 sunucusundan diyelim. Mesela bizde 5 kişilikte gri koltuk kaldı çarşamba ve perşembe günü. Hani dolduramadık, davet attık. Kimse gelmedi. Ne oluyor? Çarşamba ve perşembe günü arkadaşlar izinsiz bir şekilde sunucuya sızıyorlar ve hani hiç kimseye hesap vermeden direkt sunucuya geçiyorlar. Bundan dolayı hani gri koltukları kesinlikle doldurulması gerekiyor. Çünkü kötü niyetli oyuncular sunucunuza gelip ya da hani farm hesabı bir iki hesap alıp arkadaşlar sunucunuzu biraz sıkıntıya sokabilir. Haberiniz olsun. Bundan dolayı özellikle gri koltukları full artı full doldurun. Sunucunuzda sıkıntı yaratmamak için. Haberiniz olsun. Bunun haricinde de son olarak arkadaşlar hangi sunuculara göç etmeli? Mesela örnek veriyorum. Arkadaşlar kafanızda iki tane şekil olsun, tamam mı? Birincisi sadece hani hesabı geliştirmeye yönelik bir seçim. İkincisi de sadece hani sunucu savaşlarına yönelik bir seçim olması gerekiyor. Şimdi bu ikisi arasındaki fark, mesela örnek veriyorum, şuradan vereyim arkadaşlar size. 197 sunucusu şu anda bizim çaprazda hiçbir sunucuya kaybetmiyor sunucu savaşlarının, yüzde savaş etkinliklerinde. Mesela buradaki arkadaşlar ne yapıyor? 4-5 tane ittifak oynuyorlar, tamam mı? Cephanelikleri 4-5 ittifak alıyor işte. Hani her hafta 1-2 cephanelik alıyorlar muhtemelen. Bu şekilde hani cephanelikten geri düşüyorlar, tamam mı? Ödül konusunda. Biraz daha yavaş ilerliyorlar. Fakat bunun artısı ne oluyor? Savaş konusunda mesela sunucu savaşlarında özellikle çok kalabalık olabiliyorlar. Ama sizin amacınız, ben savaşlarda ziyade hani yine savaşmayı seviyorum ama sadece hani hesabımda güçlensin kafasındaysanız, mesela burada da bizim sunucu mesela örnek olarak gösterilebilir. Biz sunucuda arkadaşlar iki ittifak oynuyoruz, tamam mı? Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Her hafta gördüğünüz gibi 6 tane cephanelik alıyoruz. 6 tane cephanelikte 100 oyuncu 180 saat hızlandırma gidiyor her hafta. Ve ayrıyetten cephanelik ödülleri de gidiyor. Bundan dolayı hani sunucu savaşlarında zayıf oluyoruz ama ittifak savaşlarında bütün sunucunun kaynaklarını biz aldığımız için hani ittifakımızdaki oyuncular çok daha hızlı güçleniyor. Hani ittifak savaşında avantajlı konuma geçiyoruz. Bu şekilde siz de planınızı belirleyip hangi sunucuya gitmek isterseniz bu şekilde gidebilirsiniz ve göç de şu şekilde arkadaşlar. Hani bir kere göç ettim, bir daha göç edemem tarzında değil arkadaşlar. Mesela bu her sezon sonunda ortalama benim tahminime göre 3 ayda bir açılan bir özellik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani beğenmezseniz farklı sunucuya gidebilirsiniz. Bundan dolayı hiçbir sorun yok. Videonun artık burada sonuna geliyorum. Bütün olaylara söyledim arkadaşlar. Unuttuğum bir şey umarım yoktur. Varsa da yorumlarda sorabilirsiniz zaten. Hiç sorun değil. Hepinizi seviyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.